Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapılışı oldukça basit ve en anlaşılır şekilde de anlatmaya çalıştım. Kullandığım iki farklı ip var. Farklı materyallerde nasıl görüneceğinizi görmeniz açısından iki farklı iple kullandım ben. Biri normal supla ipini bilirsiniz. 2 milim kalınlığında olan supla iplerinden kullandım. Simli polyester ip. Diğerinde ise koton ip kullandım. Standart koton ip kullandım. İkisinde de 3 milimlik tığ kullandım. Şöyle yakından göstereyim motifini. Bakın pamukta biraz daha yumuş bir çanta elde ettik. Polyester ipte daha tok bir çanta elde ettik. Modeli de şu şekilde. Gerçekten çok şık duran bir model. Çanta askısında ise klasik sık iğne kullandık. Siz farklı bir yöntemde deneyebilirsiniz. Malzemeleriniz hazırsa hemen yapımına başlayabiliriz. Şimdiden elinize emeğinize sağlık. Çantamı beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kolaylıklar dilerim. Evet, şimdi sihirli halkamızın yapılışıyla başlıyoruz. Sihirli halkamızı yaparken görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tur döndürüyorum. Şuradan tığımı yerleştirip ilmeğimi çekiyorum. Şimdi 2 adet zincirimi çektim. Başımı doladım. Bu çekmiş olduğum 2 tane zinciri 1 adet trabzandan sayıyorum. Totalde 12 trabzanım olacak. Bunu 1 adetten saydığım için 11 tane daha sihirli halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. Hemen yapılışını tekrar göstereyim. İkinciyi yapmış oldum. Şu an sihirli halkamın içine battım. 3 ilmeğim var. İkisini bir çekerek ikili trabzanımın üçüncüsünü yapmış oldum. Şu an dördüncüsünü yapıyorum. Beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet, sonuncuyu yaptım. Şimdi sihirli halkamın ipini çekiyorum. Siz çekerken dikkatli olun. Yanlışlıkla ipi koparmayın. Şimdi çekmiş olduğum ilk 2 adet zincirimin tepesine batıyorum. Batamadım. Şöyle şuradaymış. Evet, şu şekilde batıyorum. 2 ilmeğim var. Birini diğerinin içerisinden geçirerek kaydırma işlemimi yapıyorum. Şimdi 2 adet zincirimi çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya, şu 2 adet zincirimin olduğu aynı noktaya ikinci trabzanımı yapacağım. Aynı noktada 2 adet zincirim olmuş oldu. Bir de ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi başımı doladım. Hemen bir yandaki ilmeğe yine 2 adet aynı noktaya ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sırada her ilmeğimin tepesine 2 adet, bakın yine yandayım. Yine buraya da ikili trabzanımı 2 adet yerleştireceğim. Bu sırada her ilmeğimin tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak alttaki 12 adet olan ikili trabzanımı burada 24 adete çıkarmış oluyorum. Şimdi sıramın sonuna kadar dediğim gibi bütün ilmeklerimin tepesine 2'şer adet ikili trabzanımı yerleştiriyorum. Son ilmeğimdeyim. Hemen şuraya yine 2 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Yine başlarken çekmiş olduğum 2 adet zincirimin tepesine batacağım ve kaydırma işlemimi yapacağım. Şimdi artık 3. sıramıza geçeceğiz. 3. sıramızı yaparken 2 adet zincirimle başlıyorum. Bu sırada alttaki sayım 24 de en son hali. Bu sırada 36'ya çıkaracağım. Bunu 36'ya çıkarabilmem için bir ilmeğimin tepesine 1 adet ikili trabzan, diğer ilmeğimin tepesine de 2 adet ikili trabzan yapacağım. Yani bir çift bir tek, bir çift bir tek. Şunu tekten sayıyorum. Bunu da bir trabzandan saydığımız için 2 zinciri, bunu artık tekten sayıyorum. Başımı doladım. Hemen yandaki ilmeğe 2 adet ikili trabzan yaparak bir tek bir çift kuralımı başlatmış oluyorum. Başımı doluyorum. Hemen yandakine 1 adet ikili trabzan,
Başımı doladım. Bir yandakine aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Başımı doladım. Yandakine 1 adet ikili trabzan. Başımı doladım. Yandakine 2 adet ikili trabzan. Görmüş olduğunuz gibi bir çift bir tek şeklinde ilerledim. Sıramın sonuna kadar yapalım. Sıramızın sonuna geldim. Son ilmeğime çift düştüğü için çift ilmeğimi yapıyorum. Başlarken çekmiş olduğum 2 zincirimin tepesine batarak kaydırmamı yaptım. Bir üst sıraya çıkmak için 2 adet zincirimi çekiyorum. Şimdi bu bir üst sırada alttaki 36 adet ikili trabzanımı 48'e çıkarmam gerekiyor. Bunun içinde 2 tane tek, bir tane çift ikili trabzan yapacağız. Nasıl yapacağız? Şimdi 2 tane zincirimi 1 adet trabzandan sayıyordum. Hemen yandakine geçtim. 1 adet ikili trabzanımı yaptım. Yani burada 1 ve 2 adet ikili trabzanım olmuş oldu ve her ilmekte birer adet yaptığım için tekten sayıyorum. Şimdi başımı doladım. Hemen yan ilmeğime geçiyorum ve aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın 2 tane tek, 1 tane çift kuralını gerçekleştirmiş oldum. Bir sonraki ilmeğime 1 adet, bir sonraki ilmeğime 1 adet, bir sonraki ilmeğime aynı noktaya 2 adet ikili trabzan yaparak 2 tek, 1 çift kuralını devam ettirmiş oluyorum. Şu an teki yaptım. Teki yaptım. Şu an çiftteyim. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar 2 tek, 1 çift olacak şekilde ilerleyelim. Evet, son ilmeğime çift olan 1 2 48'e tamamlamış oldum. Çekmiş olduğum şu 2 zincirimin tepesine yine her zamanki gibi batarak kaydırmamı yapacağım ve sıramı artık kapatacağım. Şimdi bu aşamadan sonra artık fıstıklarımızın yapımına geçiyoruz. Burada 1-2 adet zincirimizi çektik. Bakın. Hemen şu yana batarak şöyle uzunca bir fıstığım için ipimi çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini birden aldım. Bir bağlama zincir çektim. Başımı doladım. Aynı noktaya. 1 2 3 ve 4. Hepsini birden çektim. 2 zincir. 2 fıstığımın arasında, yani 2 birleşik fıstığımın arasında 1 adet zincirim var. Normal sıralı fıstıklarımın arasında da 2 zincirim var. Başımı doluyorum. Birinciye değil, ikinci değil, üçüncüye batarak yine fıstığım için ilmeğimi çıkarıyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini birden çekip bir zincir. Başımı doladım. 1 2 3 ve 4. Hepsini birden çektim. 1 2. Şöyle söyleyeyim. Şu fıstıklarım var ya, aynı noktadaki fıstıklarımın arasında 1 adet zincirim var. Fıstık gruplarımın arasında 2 adet zincirim olacak. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Her seferinde 1 2 3. ilmeğimize batacağız. Benim ipim bir tık ince olduğu için ben 4 kere de çekmeyi tercih ettim. Eğer sizin ipiniz dolgun bir ipse 3'te de bunu tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi benimki bir tık ince. O yüzden ben 4 kere de çekiyorum. Başımı doladım. 1 2 3 ve 4. 1 2 zincirimi çektim. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, son ilmeğimizi de yaptıktan sonra anneciğim dur. Şu çekmiş olduğumuz 2 zincirin tepesine batarak ilmeğimizi çekiyoruz. Kapatış işlemini yapmış olduk. Anneciğim müsaade et. Şimdi hemen şöyle bakın. Şu 2 fıstığımın ara noktasına kaydırma işlemimi yapıyorum. Buraya 2 zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Buraya yine 1 adet fıstık grubumu yapıyorum. 4 tane yaptım. Bir kere de çekiyorum. Bu sırada alttakinden farklı olarak şu 2 fıstığımın arasına 3 adet fıstık yapacağım. Şimdi birinciyi yaptım. Sıra ikincide. Evet anneciğim.
şöyle bir zincirle kapattım. Başımı doladım. Aynı noktaya üçüncüyü yapıyorum. Anneciğim dur. Bu şekilde. Her fıstığımızın arasına 3 adet fıstık yapıyorum. Başımı doladım. Hemen ikinci fıstık grubuma geliyorum. 1 2 3 4. Hepsini bir kapattım. Bir zincirimi çektim. 1 2 3 ve 4. Bir zincir. Başımı doladım. 1 2 3 ve 4. Bir zincir. Görmüş olduğunuz gibi bu sırada her fıstığımın arasına 3 adet fıstığımı yerleştirerek devam edeceğim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Şimdi başlarken çekmiş olduğum 2 zincirin tepesine batıp kaydırmamı yapıp bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi bakın, burada artık 3 adet fıstığım var. İlk 2 adet fıstığımın içerisine batarak şöyle kaydırmamı yapıp 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi bu iki fıstığımın arasına bir adet fıstık yapacağım. Evet, 1 2 3 ve 4. Bir zincir. Başımı doladım. Şimdi ortadaki fıstığımın hemen tepesine, bakın şöyle tepe noktasına bir adet fıstığımı yapıyorum. 2 3 ve 4. Kapattım. Başımı doladım. Şimdi yine ara noktasına 1 2 3 ve 4. Bir zincir. Başımı doladım. Hemen bir sonraki fıstık grubumun ara noktasına. Evet anneciğim. 1 2 3 ve 4. Anneciğim dur. Bir zincir. Başımı doladım. Hemen ortadaki fıstığımın tepesine batıyorum. 1 2 3 ve 4. Fıstığımı kapattım. Ara noktaya 1 2 3 4. Fıstığımı kapattım. Başımı dolayıp yine ara noktama geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk ve son fıstığımı yaparken ara noktaya, ortadaki fıstığımı yaparkense tam üst noktasına, bakın orta noktasını, ortadaki fıstığımın üst noktasına yapıyorum. Diğer ikisini aralara yapıyorum. Tek fark burada bu. Bunu yaptığımız zaman başak görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Hemen şöyle şunu da kapatayım. Evet, bakın şöyle artık yavaş yavaş başak görüntüsünü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Yine 2 zincirlik alanımın tepesine batıp sıramı kapatıyorum kaydırma işlemiyle. Şimdi hemen şöyle bakın, 1 2 3 adet fıstığım var. İlk fıstığımın ara noktasına batıp tekrar bir kaydırma işlemimi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başını doladım. Yine 4 kere çekmiş olduğum fıstıklarımı yapıyorum. Alttaki sıranın aynısını yapacağım. Burada farklı hiçbir işlem yok. Hemen ortadaki fıstığımın tepe noktasına bir fıstık ekliyorum. Hemen ara noktaya bir fıstık daha ekliyorum. Başımı doladım. Hemen yandaki fıstığımın ara noktasına geliyorum. Hemen diğer ortadaki fıstığımın tepe noktasına batıyorum. Başımı doladım. Ara noktada 1, 2, 3 ve 4. Evet. Bu sıramızda bu şekilde ilerleyecek. Ortadaki fıstığımın tepe noktasına, diğerlerinin ara noktasına birer fıstık yapılacak şekilde ilerleyeceksiniz.
Bu sırayı ilerlettikçe çanta formunu kazanmaya başlayacaksınız. İstediğiniz boyuta gelene kadar bunu yükseltebilirsiniz. Tamamen bittikten sonra tekrar görüşelim. Bu arada arka planda olan sesler için kusura bakmayın. Küçük bir kızım var, 1 yaşında. Şu an onunla video çektiğim için bu şekilde oldu. Umarım seste bir kayma vesaire, anlaşmamazlık olmamıştır. Kusura bakmayın şimdiden. Sıramızın sonunda tekrar görüşelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi hemen kapatma işlemini yapıyorum. Çekmiş olduğum zincirin tepe noktasına batıp kaydırma işlemimi yaptım ve bir zincirimi çektim. Şimdi şöyle hemen ölçü olarak bir vereceğim. Bakalım ne kadar yükseklikte olmuş. Şöyle tabandaki sıkı iğneleri saymazsak 22 santim uzunluğunda, fıstık şeklinde sayarsak da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra fıstık var. Şimdi hemen ağız kısmına geçiyoruz. Bir zincirimizi çektikten sonra bütün ilmeklerimizin tepesine bakın, hemen şu dip noktadan başlıyoruz. Bakın hemen şöyle dibine battım. Bütün ilmeklerimin tepesine sıkı iğnemi yapacağım. Başladığım noktaya kadar geleceğim. Tek zincir almayın. Bakın şöyle 2 ilmeği alın ki bir potluk olmasın. Dediğim gibi bütün ilmeklerin tepesine sıkı iğnemi yaparak ilerleyeceğim. Ta ki başladığım noktaya gelene kadar. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Başlarken 1 adet zincir çekmiştik. Hemen onun tepesine batıp kaydırma işlemimi yapıyorum. Şimdi bir zincirimi çektim. Hemen bu aşamada nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şu zincir çektiğimiz yerden sap kısmını yapmaya başlayacağız. Onu ayarlamak için hemen bakın şöyle motifimi eşitliyorum. Evet, bakın şu anda ön yüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet motifim var. Sağda 2 tane, solda 2 tanesini boş bırakacağım. Şuraları hatta işaretleyeyim. Bakın ipimin başlangıç noktasından itibaren şuraya kadar olan motifime birinci sapımı yapacağım. Arada 1-2 adet motifimi boşta bırakıp bitiş noktasını da şuradaki motif üzerine eşitleyeceğim. Yani şöyle sağda ve solda 2 adet motifim boş kalacak. Ortada 2 adet motifim boş kalacak. Sapımın başlangıcını buraya, bitiş noktasını da buraya sabitleyeceğim. Hemen sapımızın yapımına başlayalım. Bir zincirimizi çekmiştik zaten. Şimdi burada bakın şöyle göstereyim. Hemen ben sayayım öncesinde. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Bir zincirimizi çektikten sonra hemen bakın dibine değil, dip noktaya değil, hemen şuraya ilk sıkı iğnemizi yapıyoruz. Sap kısmında sıkı iğnelerle ilerleyeceğiz. 1 adet çekmiş olduğum zincirle beraber burada aslında 2 adet sık iğnem olmuş oldu. Hemen yandakine üçüncüyü, hemen yandakine dördüncüyü, hemen yandakine beşinciyi, yanındakine altıncıyı yaptım. Sap kısmımın ilk sırasını hazırlamış oldum. Şimdi bir zincir çekerek bir üst kata çıkacağım. Örgümü ters çeviriyorum. Dediğim gibi bakın dip noktasına değil, her zaman şu yandakine batarak başlıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra bu noktaya battım. Alt sırada yapmış olduğum sık iğnelerin üstüne tekrar sık iğnelerimi yapacağım. Bakıyorum hatta 1, 2, 3, 4, 5, bakalım 2, 3, 4, 5, sonuncuyu da şu köşe noktasına yapıyorum. 6. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Hemen bakın dip noktaya başlamıyorum, yanındakine 2, 3, 4, 5. Şu köşe kısmında kalıyor altıncısı. Onu kaçırmayın gözden. Dikkat edin. Biraz da girişiniz zor olacaktır orada 1 adet zincir çektiğimiz için. Altıncıyı da bu noktaya yaptım. Tekrar ters çeviriyorum. Hemen yan noktasına 2, 3, 4, 5 ve 6.
Başlarken direkt 2 diye başlamamın sebebi, dediğim gibi, 1 adet zinciri 1 adet sık iğneden saydığım için. Yani şurada aslında 1 adet sık iğne yapmış oluyorum. Burada 2, 3, 4, 5 ve 6.'yı da buraya ekliyorum. Şimdi bu şekilde 33 santim kadar uzunluğa erişene kadar bu sap kısmını ben ilerleteceğim. Dediğim gibi hiçbir farklı işlem yok. Her sırada sık iğne yapacaksınız. 1 adet zincirinizle beraber totalde 6 adet sık iğneniz olacak. Benim çantamın boyutuna göre 33 santimlik sap yeterli olacak. Siz daha kısa veya daha uzun yapmak isterseniz ölçünüzü kısaltıp uzatabilirsiniz. Ben şimdi 33 santime kadar geleceğim. Ondan sonra tekrar buluşacağız. Evet, ben şimdi 33 santim dediğim gibi ördüm. Bitirdikten sonra 1 adet bağlama zincirimi çektim ve bir miktar dikebilmek için ipimi bıraktım. Şimdi diğer sapın hemen yapılışına geçeceğiz. En son dikme işlemini göstereceğim. Bakın, görmüş olduğunuz gibi buradan başladık. 2 tane boşluk bıraktık. Şuraya dikeceğiz. Şimdi bu bir tanesini bitirdikten sonra hemen arka tarafa geçiyorum. Arka tarafta da nasıl başlayacağımızı anlatacağım. Şimdi bakın, 2 adet fıstık grubunu yine ön cephede olduğu gibi boş bıraktım ve üçüncüye fıstıklarıma başlayacağım. 6 adet sık iğnemi yapacağım. Sağlama yapmak adına hemen şöyle bir kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şuradan, bakın görmüş olduğunuz gibi şu tığımı geçirdiğim yerden ilmeğimi sabitledim hazırda olsun diye. İçerisinden geçiriyorum. Bir tur çeviriyorum ve 1 adet zincirimi çekiyorum. İpimi de alttan yürüteceğim. Hemen yan tarafa ikinci sık iğnem, hemen diğer yana 3, 4, 5 ve 6. Sap kısmıma arka cephede de başlamış oldum. Hemen 1 adet zincirimi çekip tersine çeviriyorum. Bir önceki sap işlemimizde ne yaptıysak aynısını devam ettiriyorum. Farklı hiçbir işlem yok. Bunu da yine 33 santim öreceğim. Bu sapımı da bittikten sonra iki ucunu da nasıl dikeceğinizi göstereceğim. Ondan sonra artık çantamızı bitirmiş olacağız. Bakın, bir zincir çektim, hemen şuraya değil, dibine değil, hemen bir yana batışımı yaptım. İkinci sık iğnem olmuş oldu. 3, 4, 5. Muhakkak şu sonda zor alınan bir ilmek var. Son sık iğnemiz. Onu da almayı unutmuyoruz. Dediğim gibi bu sap kısmımızda yine 30 santim örelim. Bitirdikten sonra görüşelim. Evet, ikinci sapımızda bitirdim. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi çekip sabitliyorum. Hemen şuradan iğnemi alıyorum. Şimdi artık birleştirme kısmına geçeceğiz. Birleştirmeyi yaptıktan sonra zaten çantamızı tamamlamış olacağız. Şöyle hemen şöyle yapalım. Evet. Şöyle yerleştirdiğimizde bakın. Sapına dikkat edin. Hani şöyle yuvarlanmasın, yoksa kötü duracaktır. Şöyle dümdüz yaptıktan sonra şöyle bakıyoruz. Evet, 2 tane arada boşluk kalacak demiştik. İlk önce şu sapımızı dikeceğiz. Evet, tekrar bir sabitleyelim. Şöyle netleştireyim. Evet. 1-2 tane boşluk. Hemen zaten şurada işaretleyicimi takmıştım. Bunu çıkarıyorum. Hemen yine bakın şöyle şuradan başlayarak dikişimi yapmaya başlayacağım. Biraz benim iğnemin ucu geniş delikliymiş. Umarım pot durmaz. Evet. Bir alttan bir üstten karşılıklı gelen ilmekleri alarak
dikişimizi yapacağız. Şöyle sıkılaştırayım. Evet. Yine bir alttan bir üstten. Hemen yana geçiyorum. Farklı dikiş yöntemi biliyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da ip koparmadan birbirine sabitlemeyi biliyorsanız tığla onu da yapabilirsiniz. Ben bu yöntemi tercih ettim. Siz bildiğiniz, size kolay gelen yöntemi tercih edebilirsiniz. Dilerseniz böyle de yapabilirsiniz. Bakın. Bu şekilde sabitleyeceğiz. Şu son kalan kısmı birkaç kere daha geçeceğim ki iyice sıkılaşsın diye. Evet, şimdi hemen ipimi şu son dilimden çıkarıp arkaya alacağım. Örgümü şöyle iç kısmına, yani ters kısmına çevirdikten sonra orada ipimi kaybetme işlemini yapacağım. Birkaç kere de burada sabitlemek istiyorum. Sağlam olması adına şöyle önden gözükmeyecek şekilde arkadaki ilmeklerden alalım. Evet. Şöyle oluşturduğumuz halkanın içinden de geçirirseniz iyice sabitlemiş olursunuz. Evet, şimdi şöyle bir alttan bir üstten tekniğini kullanarak artık ipimizi yok edeceğiz. Evet. Benim hemen yeni bir iğne edinmem lazım. Dediğim gibi bunun ip geçirme kısmı biraz geniş. Koton ipler de beni zorluyor. Evet. Hemen şu arta kalan kısımdaki ipimi keseceğim ve temizlemiş olacağım. Hemen şöyle görünüşünü göstereyim. Diktikten sonra bakın bu şekilde gözükecek. Gayet muntazam bence. Dediğim gibi siz farklı teknikler biliyorsanız onları da deneyebilirsiniz. Daha sonra hemen arkadakini yine gösterdiğim şekilde 2 fıstık sonrasına bu şekilde dikeceğiz. Bunu da diktikten sonra tekrar görüşelim. Evet, ben diğer sapımı da diktim. 2 sapımı da bitirmiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi gayet yapımı oldukça basit olan bir model. Motifi de gerçekten çok şık duracak olan bir motif. Umarım herkes rahatlıkla yapabilir. Çantamı beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.